Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine şahane bir model yapacağız. Modelin adı balık sırtı. Çift yönlü kullanacağınız şahane bir model. Arkası bu şekilde, farklı bir model gibi duruyor. Yüzü de bu şekilde balık sırtı gibi duruyor. Çok şık duruyor. İki yönünü de rahatlıkla kullanabilirsiniz. İki farklı modelmiş gibi duruyor. Yapılışı çok kolay. Bunu bebek battaniyelerinde, koltuk şallarında, yatak örtülerinde, yeleklerde, hırkalarda, bebek örgülerinde her alanda kullanabilirsiniz. Bu modeli gösterirken ben küçük parçada göstereceğim. Çünkü gerisi hep aynı olduğu için sadece küçük parçada anlatacağım. Bu modeli yaparken ben bu şekilde her zaman kullandığım akrilik ipi kullandım. Yurt dışında yaşadığım için yabancı marka kullanıyorum. Bunu eşdeğer marka ipleri, henüz Türkiye'deki ipleri bilmiyorum. Türkiye'de buna benzer ipleri yorum kısmına yazarsanız diğer arkadaşlarımıza da fikir olur. İpim %100 akrilik, 4 medium. Normalde 5 mm tığ ile yapılıyormuş. Ben 6,5 mm tığ kullanacağım yumuşak olması için. İpim 453,6 gram, 742 metre. Bu uzunluk ve ağırlık ölçüleri ipin kalınlığını tespit etmek için yardımcı olacaktır. Bunu koltuk şalı olarak yaptım. 120 santim zincir çekerek başladım modeli ama örnek toparladı, 110 santim oldu. Eni 110 santim, boyu da 132 santim. Boyunun 132 santim olmasının sebebi ipimin yettiği kadar yaptım. Siz isterseniz bunu daha uzun da yapabilirsiniz. Ben 3 adet 453 gramlık ip kullandım buna. Başlangıç kısmını başladıktan sonra püskül adedini tespit ettikten sonra püskülleri ipimden çıkardım. Kalan ipi boyuna kullandım. Yani püskülden artan ipi battaniyeye yettirmiş oldum. O yüzden boyu 132 santim oldu. Eğer bir anormal bir kısalık olsaydı mecbur bir ip alıp daha ekleyecektim. Bir anormal kısalık olmadığı için ipimin yettiği kadar yaptım. Enini istediğiniz gibi, boyunu da istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Yaparken bu ölçüyü göz önünde tutalım. Örnek topluyor. Bunun uç kısmına ekstra örnek bir şey yapmadım. Eğer siz isterseniz bu ucuna ayrı bir detay daha ekleyebilirsiniz. Ben direkt modeli başladım. Ucuna ayrı bir detay daha ekleyince o şekilde de şık duruyor. Püskül ekledim. Eğer isterseniz pompon da ekleyebilirsiniz. Püsküllerimin boyu da 10 santim. Püsküllerle birlikte 152 santim boyu oldu. Modelin yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Ve sayfama ve videoma destek için bu videoya beğen ve yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Sayfamızın erişimi için beğen ve yorum önemli. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Modelin yapılışına geçebiliriz. Modele zincir çekerek başlayacağım. Siz bu zinciri yapmak istediğiniz uzunlukta yapacaksınız. Ben kısa bir parça göstereceğim. Çünkü bütün tamamını göstermem gerekiyor. Çünkü aynı model aynı şeyi tekrarlıyor. Şimdi zincir çekerek ben gelişi güzel bir zincir çekeceğim. Özel bir sayıda zincir çekmeyeceğim. Alt zincirini çekerken sıkı yapmayın, yoksa örnek kasıyor, bu şekilde oval duruyor. Tığdan çıktığı gibi serbest bırakın arkadaşlar. Sıkmayın. Rahat bir şekilde zincir çekiyorum. Sıkı çekildiği zaman taban kuruması da zor oluyor. Tığ zor batıyor. Rahat bir şekilde tığdan çıktığı şekilde zincirimizi çekelim. Benim için örneği göstermek için yeterli bir sayı. Şimdi dönüş için 3 zincir çekiyorum. Bir zincir aradaki boşluk için. 2 bu sık iğne için. 3 bu da tepedeki aradaki bir zincir için. Yani bu dönüş için 3 zincir çekiyorum. 4. zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluk batıyorum. İkinciye batıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Demek istediğim buydu. Bir zincir bu aradaki boşluk için. Bir zincir sık iğne için. Bir zincir de bu aradaki boşluk için. Bir zincir çekiyorum. Aşağıdan bir zincir atlıyorum. İkinci zincire bir sık iğne yapıyorum.
Bir zincir çekiyorum. Aşağıdan bir zincir atlıyorum. İkinci zincire batarak sık iğne yapıyorum. Bu sıra hep bu şekilde olacak. Bir zincir aşağıdan atlıyoruz. İkinciye batarak bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aşağıdan bir sık iğne atlıyorum. İkinci zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aşağıdan bir zincir atlıyorum. İkinci zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. İlk sıra bu şekilde olacak. Bir zincir, bir sık iğne. Bu sık iğne sayısı bu örneği oluşturabilmek için bu ilk yaptığımız dönüşten sonra, yani bu ilk sık iğnemiz sayılıyor bu zincir. Bu dönüşten sonra bu örneği oluşturabilmek için, bir balık sırtını oluşturabilmek için 3 tane sık iğne lazım. Bu ilkini de örneğe dahil edeceğiz ama sayıyı bozmamak için ilkini saymıyoruz. Yani bu zinciri saymıyoruz. Ondan sonra her örnek için 3 tane sık iğne lazım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şu anda 2 örneklik yapmışım. Bu 1. Bir zincir çekiyorum, bir boşluk bırakıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Bu 2. Bir zincir çekiyorum, bir boşluk bırakıyorum, ikinciye batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. 3. Şu anda 3 tane örneği yapabilecek kadar yapmışım. Bunu sıra sonuna kadar 3 yaparak tamamlayacağım. Siz de bu ilk sırayı yaparken o şekilde yapalım. Bu ilk 3 tane zincir dönüşü yaptıktan sonra 3'er sık iğne sayarak ilk sıramızı oluşturalım. Bu ilk yaptığımız dönüş 3 zincir. Onu saymıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sonuncusunda yaptım. Örnek tam denk gelecek şekilde yaptım. Şimdi döneceğiz. Bu ilk sık iğne için, bu da aradaki bir zincir için toplamda 2 zincir çektim. Yani bir sık iğne, bir de aradaki boşluk için çekmiş oldum. Bu diğer sıradaki gibi aynı aralarda bir zincir çekerek sık iğne yapacağız. Şimdi bir sık iğne için, bir de boşluk için çektim. Çok belli olmuyor ama parmaklarınızı böyle ayırarak bakabilirsiniz. Ondan sonra sık iğnenin yerini tespit edin. Sık iğnenin tepesine bir sık iğne yapalım. Bir zincir, diğer sıradaki sık iğnenin tepesine bir sık iğne, bir zincir. Aynı diğer sırada yaptığımızı tekrar ediyoruz. Bir zincir. Şimdi diğer sırada yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne, bir zincir. Diğer sırada yaptığımız sık iğnenin tepesine bir sık iğne yapıyoruz. Bir zincir. Diğer sırada yaptığımız sık iğnenin tepesine bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bu dönüş yaptığım zincirden önceki sık iğnenin üzerine de yaptım. Son bir zincir çekiyorum. Bu dönüş yaptığım bir zincir atlıyorum. İkinci zincire sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi artık bu balık sırtı vermeye başlıyoruz. Şimdi zinciri ben döndüğüm zaman çekeceğim bu balık sırtı yaparken. Çünkü zincirler yüze doğru dursun diye. Dönüş yaparken zincir çekip dönmüyorum. Bir zincir bu ilk sık iğnemiz için. Bu balık sırtları için de 3 zincir çekeceğiz. Şimdi bir zincir bu normalde yaptığımız sık iğneler için yaptım. Şimdi balık sırtı için 3 zincir. Burada biraz kafa karışabilir. Bakın ilk sırada yaptığımız 2 sık iğne. İlk dönüş yaptığımız değil. İkinci sık iğne, yani 3. sık iğne. Arasındaki bir zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. İlk sıradakine yapıyoruz. İkinci sıradakine değil. 3 zincir. Şimdi bu yanındaki sık iğneye değil,
Bakın normalde şu iki sık iğne arasındaki aşağıdaki zincire sık iğne yaptık. Şimdi bu sık iğneye değil, ikinci sık iğneye batıp normal bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi burada da aynı şeyi yapacağız. Bu battığımız yerlerin arasında iki tane sık iğne var. Yani üçüncüye batarak örneği bitiriyoruz. Bu şekilde gelip bu ortadaki iki sık iğnenin altındaki zincire batarak sık iğne yapıyoruz. Yani ilk sıradaki bu iki sık iğnenin arasında çekmiş olduğumuz bir zincire batarak bu sık iğneyi yapıyoruz. Şimdi tekrar göstereyim. 3 zincir. Şimdi bu battığım sık iğne, onun yanındaki sık iğne değil. Bakın onun yanındaki sık iğnenin yanındaki zincir. Yani bu iki sık iğnenin arasındaki ilk sıradaki zincire batıyoruz. Bakın bu az önce ikinci sırada yaptığım değil. İkinci değil, yani birinci. İlk sırada yaptığım zincirin üzerine bir sık iğne yapıyoruz. Yani alt sırada yapıyoruz. 3 zincir. Bakın yanındaki sık iğne değil, ikinci sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Bu biraz kafa karıştırılabilir gibi geliyor ama aslında çok basit. Batacağınız yeri tespit ettikten sonra çok kolay. 3 zincir çekiyorum. Bakın battığımın yanındaki sık iğne, onun alt sıradakinin yanındaki tek zincire batıyoruz. Yani bu battığımızın yanındaki iki sık iğne arasında alt sıradaki tek zincire batarak sık iğne yapıyoruz. 3 zincir. Az önce bununla diğerinin arasında bir sık iğne yapmıştık. Şimdi bunun yanındaki, yani ikincinin normal sırada tepesinde sık iğne yapıyoruz. Diğer sırada balık sırtı yaparken de buraya batacağız arkadaşlar. İkinci sırada yaptığımız sık iğnenin arasındaki zincire batacağız. 3 zincir. Bakın şu anda battığım sık iğne, onun yanındaki sık iğne. Bakın üsttekine değil, alttakine batıyoruz zincire. Bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Bakın yanındaki sık iğne değil, ikinci sık iğneye batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu sıra hep zincir ve sık iğne oluyor. 3 zincir. Bakın şu iki sık iğne, yani bu battım, onun yanındaki iki sık iğnenin arasındaki bir zincir ama aşağıdaki sıranın, yani ilk sıranın bu iki sık iğne arasındaki zincirine batıyoruz. 3 zincir. Şimdi bu dönüş yaptığımız yere geldik. Ben 2 tane zincir çekmiştim. Biri ilk sık iğne için, ikincisi de aradaki bir zincir içinde. Şimdi ben bu ilk bir sık iğne için çektiğim zincire batarak sık iğne yapıyorum. Yani ilk zincire arada bir zincir kalmış oluyor. Bu modelde ön yüzünde zincirle sık iğne yapıyoruz. Ama bütün sık iğnelerin tepesine batmıyoruz. Diğer sıralarda bunlar trabzan olacak. Şu anda ilk başlangıç olduğu için sık iğne. İkinci sırada bu tepesine batmadıklarımızın üzerine trabzan yapacağız. Ama bu sık iğne yaptığımız yerler ön yüzünde ve arka yüzünde hep sık iğne olacak. Şimdi bir zincir sık iğne için, bir zincir aradaki zincir için. Bakın şimdi bu arka yüzünde işlem yapılmamış 2 tane sık iğneler var. Bunların üzerine trabzan yapacağız. Diğer ön yüzünde yaptığımız sık iğnelerin tepesine de sık iğne yapacağız. Şimdi tığıma doluyorum. Bakın ikinci sırada bu sık iğne yapmıştım. Onlara
Hiçbir işlem yapmamıştım. Şimdi onların üzerine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İkinci sık iğnenin tepesine bir trabzan yapıyorum. Bu arkada elimle katlayınca daha kolay görünüyor. Bir zincir çekiyorum. Bu diğer sırada yaptığım sık iğne, tepesine batmıştım. Onun tepesine batarak tekrar bir sık iğne yapıyorum. Bakın aradakilere trabzan yapıyoruz. Bu sık iğnelerin tepesine bir sık iğne yapıyoruz ki aynı seviyede olsunlar. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Bakın 2 sık iğne yapmıştım diğer sırada. Bu aradaki 2 sık iğneye hiçbir işlem yapmamıştım. Onların tepesine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İkinci sık iğnenin tepesine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın diğer sırada 3 zinciri yapıp tepesine sık iğne yapmıştım. Bu o sık iğne bunlar. Onun tepesine batıp bir sık iğne yapıyorum. Örnek kafa karıştırıyor gibi oluyor ama ikinci sırayı yaptıktan sonra daha net anlaşılıyor. Artık sık iğne olmayacak. Sadece ilk 2 sırada böyle sık iğne yapmıştık. Onların yerine artık trabzan olacak. Sadece bu zincirleri yaparken sık iğne çekiyoruz. Dönüşte balık sırtı yaparken bakın az önce demiştim. 2 sık iğne arasındaki zincire yapacağız diye. O şu an burada. Balık sırtı yaparken buraya yapacağız. Şimdi daha net anlaşılacak nereye batıldığı. Ve bir sonraki balık sırtında da buraya batılacak. Bu 2 trabzan arasındaki zincirin oraya batılmış olacak. Bir zincir çekiyorum. Bakın arada sık iğneler var. 2 tane. İlk sık iğnenin tepesine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İkinci sık iğnenin tepesine bir trabzan. Bir zincir çekiyorum. Bakın diğer sırada 3 zincir çekip battığım, tepesine battığım sık iğnenin üstüne batarak bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İkinci sırada yapmış olduğum sık iğneleri, üçüncü sırada hiçbir işlem yapmamış olduğum sık iğnelerin tepesine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir. İkinci sık iğnenin tepesine bir trabzan. Bir zincir. Bakın giderken tepede battığım sık iğnenin tepesine bir sık iğne. Bir zincir çekiyorum. Bakın ikinci sırada yapmış olduğum sık iğneler. Bir zincir. Bir trabzan. Bir zincir. İkinci sık iğnenin tepesine bir trabzan. Şimdi kenara geldim. Bir zincir. Burada normalde balık sırtı için 3 zincir, bir zincirde sık iğne için yapmıştım. İlk zincire batarak bir sık iğnemi yapıyorum. Şimdi tekrar balık sırtı yapmaya başladık. Bu sıradan sonra daha rahat anlayacaksınız. Şimdi bir zincir sık iğne için, 3 zincirde balık sırtı için çekiyorum. Bakın ikinci sırada yapmış olduğum 2 sık iğne, onun arasındaki zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Balık sırtı yaparken ve diğer sırada yapmış olduğum sık iğne. Bu her iki yönden hep sık iğne olacak burası. Bakın. Trabzanın yanındaki sık iğneye batarak bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. İkinci sırada yapmış olduğum
2 sık iğne arasında bir zincir var. Oraya bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Trabzanın yanındaki sık iğne, önden de arkadan da sık iğne yapmış olduğumuz yer, burası hep sık iğne olacak. Oraya bir sık iğne yapıyoruz. Örneğimiz yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. 3 zincir. Bakın ikinci sırada yapmış olduğum 2 sık iğne arasındaki bir zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Trabzanın yanındaki sık iğneye batarak, yani daha önceki balık sırtında yaptığım yerdeki sık iğneyle tepesine batarak bir sık iğne, 3 zincir. İkinci sırada yaptığım 2 sık iğne arasındaki bir zincire batarak bir sık iğne, 3 zincir. Sık iğnelerin tepesine batarak bir sık iğne, 3 zincir, 2 sık iğne arasında bir zincire batarak bir sık iğne, 3 zincir. Dönüş yaparken burada 2 zincir çekmiştim. Birisi aradaki zincir için, bir tanesi sık iğne için. Sık iğne için olana batarak bir sık iğne yapıyorum. Tekrar dönüşü aynı şekilde yapıyoruz. Bir tane zincir sık iğne için, bir tane zincir aradaki zincir sayısı için. Şimdi tığıma doluyorum. Artık bundan sonrası hep aynı olacak. Bakın şimdi artık trabzanlar var. Daha kolay. Daha iyi görünüyor. Bu balık sırtını yaparken bu trabzanların üzerine hiçbir işlem yapmıyoruz. Bakın şu anda trabzanlar boşlukta. Onların üzerine hiçbir işlem yapmıyoruz. Onlara dönüşte yapıyoruz. Tığıma doluyorum. Bakın artık sadece trabzanların üzerine ve bu sık iğnelerin tepesine batarak yapıyoruz. Bir trabzan, bir zincir, trabzanın tepesine batarak bir trabzan, bir zincir. Bakın her sırada bunun üzerine sık iğne yapıyoruz. Onun üzerine de bir sık iğne. Bakın bu balık sırtı yaparken de battığım yerdeki sık iğne. Bir zincir. Bakın aradaki 2 trabzan. Bu 2 trabzanın üzerine birer tane trabzan yapıyoruz. Aralarda bir zincir çekerek bir zincir, trabzan tepesine bir trabzan, bir zincir, sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne, bir zincir, 2 trabzanın üzerine birer tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir, trabzan tepesine bir trabzan, bir zincir, sık iğnenin üzerine sık iğne, bir zincir, trabzanların tepesine birer tane trabzan, aralarda bir zincir olarak, bir zincir, trabzan tepesine bir trabzan, bir zincir, sık iğnenin tepesine bir sık iğne. Bu sık iğne yerlerine hem ön yüzünden hem arka yüzünden birer tane sık iğne yapınca, yani toplamda 2 sık iğne oluyor ve trabzanın boyunda olmuş oluyor. Onların üzerine trabzan yapmıyoruz. 2 yönden de sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde aynı boyda oluyorlar. Bir zincir, trabzan tepesine bir trabzan, bir zincir, trabzan tepesine bir trabzan, bir zincir. Burada dönüşte yaptığım ilk zincirin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Şimdi tekrar balık sırtı yapmaya başlıyoruz. Artık bundan sonrası kolay, rahatlıkla görünüyor nereye batıldı. Sık iğne için bir zincir, balık sırtı için de 3 zincir çekiyorum.
Bakın şimdi diğer sırada yapmış olduğum 2 trabzan arasındaki zincire batıyorum. Yani şu anda en son yaptığım sıraya değil, ondan önceki sırada aradaki bir zincire batıyoruz. Bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Sık iğnenin tepesine batarak sık iğnemi yapıyorum. 3 zincir. Bakın diğer sıradaki 2 trabzan arasındaki bir zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. 2 trabzan arasındaki diğer sıradaki bir zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. Artık örneğin yapılışı bu kadar arkadaşlar. Sıra sonuna kadar hep göstermeye çalıştım. Umarım kafanız karışmamıştır. Başta biraz karıştırıyor bu model. Ama sonra yaptıkça anlaşılıyor. Bakın hep bu alt sıradaki ilk sırada 2 sık iğne arasındaydı. Şimdi artık bundan sonrası hep trabzan olacak. Sadece başlangıçta 2 tane sık iğne yaptık. Bu şekilde dönüşte de aynı bu yaptığımız trabzanlar gibi yapıyoruz arkadaşlar. Bunu yapmak istediğiniz uzunluğa kadar yapalım. Dediğim gibi bu aşağıyı biraz daha uzatmak istiyorsanız bu ilk yaptığımız 2 sıra gibi daha da kalın yapabilirsiniz. Bu kısmı ekleyebilirsiniz. Ondan sonra modeli oluşturabilirsiniz. Yapılışı aslında kolay. Başta biraz kafa karıştırıyor gibi görünüyor ama aslında yapılışı çok kolay. Bu 2 sırayı yaptıktan sonra ondan gerisi kolaylıkla geliyor. Sadece bu sık iğnelere hem ön yüzünden hem arka yüzünden işlem yapılıyor. Diğerleri ön yüzünde farklı bir yer, arka yüzünde farklı yerlere işlem yapılıyor. Bu şekilde çift taraflı örnek olmuş oluyor. Örnek kısmının yapılışı bu şekilde. Son 2 sırayı tekrar ediyoruz yapmak istediğimiz yere kadar. Son sırayı göstereyim. Son sırada da nasıl yapacağız diye. Şimdi bu sıramı tamamlayayım. 3 zincir, 2 trabzan arasındaki bir zincire batarak bir sık iğne. 3 zincir, sık iğnenin tepesine bir sık iğne. 3 zincir, 2 trabzan arasındaki diğer sıradaki bir zincire batarak bir sık iğne. 3 zincir. Bu ilk dönüşte yapmış olduğum ilk zincir, yani sık iğne için yapmış olduğum ilk zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. Şimdi dönüşte bu en son sıradan bahsediyorum ben. Bu şekilde son 2 sırayı tekrarlayarak yapmak istediğimiz modele kadar yapıyoruz. Son sırasını yaparken aynı bu şekilde bitmesi için ve sık iğneli yapıyoruz artık. Hani ilk 2 sıradaki gibi 2 sıra sık iğneli olarak yapıyoruz. Yani bu balık sırtı modelini de yapmıyorum. Bir zincir sık iğne için, bir zincir aradaki boşluk için trabzan tepesine batarak bir sık iğne, bir zincir çekiyorum, trabzan tepesine batarak bir sık iğne, bir zincir çekiyorum, normal balık sırtı yaparken yaptığım yere bir sık iğne, bir zincir, trabzan tepesine bir sık iğne, bir zincir, trabzan tepesine bir sık iğne, bir zincir, sık iğnenin tepesine bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bir sıra yapıyoruz sıra sonuna kadar. Dönüşte de balık sırtı yapmadan aynı işlemi yapıyoruz. Başlangıç noktasıyla aynı olması için bir zincir, trabzan tepesine bir sık iğne, bir zincir, sık iğnenin tepesine bir sık iğne, bir zincir. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz arkadaşlar. Dönüşte de aynı işlemi yapıyoruz. Ondan sonra püskül aşamasına geçiyoruz. Sıra sonunda da bir zincir, bu ilk yaptığımız zincire batarak bir sık iğne. Şimdi dönüşte de bu geldiğimiz son sıra gibi aynı işlemi yapıyoruz. Bir zincir sık iğne için, bir zincir aradaki boşluk için,
Diğer sırada yapmış olduğum sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne, ara boşluk için bir zincir, sık iğnenin tepesine bir sık iğne, bir zincir, sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne. Yani aynı işlemleri tekrar ediyoruz. Bu sırayı bitirince modelimiz bitmiş oluyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Başlangıç ve bitiş aynı şekilde olmuş oluyor. Püskül yapmak için ben bu şekilde bir aparat kullanıyorum. Böyle ayarlanabilir boyları var. Bu çizgileri var. Çizgileri denk getirip istediğiniz boyu yapabiliyorsunuz. Ben en uzun boyu kullanacağım. Yani 10 santim oluyor. Çizgileri denk getirdikten sonra burayı sıkıyorum. Püskülü bağlamak için şu uzunlukta 2 adet ip kesiyorum. Yaklaşık 40 santim civarında. Bunlar püskülü bağlamak için. Şimdi bu aparatın arkasına böyle ip sıkıştırmak için bir yerleri var. İki tarafta. Birisi alt tarafta, birisi üst tarafta. Bir tarafta ipimi sıkıştırıyorum. İp oradan çıkmıyor. 15 defa dolayarak püskülümü yaptım. Şu anda 15 defa doluyorum. Püskülü katlayınca yani 30 defa normal kartonda yaparken 30 defa sarılmış oluyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 defa doladıktan sonra bakın bu diğer taraftaki ip sıkıştırma yerine ipimi sıkıştırıyorum. İpimi kesiyorum. Bir ipi alıyorum önden arkaya, arkadan da öne geçiriyorum. Tam ortadan bir düğüm atıyorum. Parmağımla orayı sıkı tutuyorum açılmasın. 2 sefer düğüm atıyorum. Bu tepesinde ve aşağısında bu şekilde makas girebilecek bir kanallar var. Oradan ipimi kesiyorum. Aynı şekilde diğer tarafta da. Şimdi 15 o tarafta, 15 o tarafta, yani 30 tane ip olmuş oldu pomponumda. İyice düzelttikten sonra diğer ipimi alıyorum. Püskülün boyunda tutuyorum. Bu şekilde 4-5 defa sarıyorum. 3, 4, 5. İpin diğer ucunu alarak 2 sefer düğüm atıyorum. Düğüm attığım yerin temiz olması için bu bağladığım ipin arkasından tığımı geçiriyorum. Bu düğüm yaptığım ipleri aşağı doğru çektiriyorum. Bu şekilde düğüm yaptığım yer görünmüyor, temiz oluyor. Boyunu da düzeltelim. Sonra püskülümüz hazır. Püskülümüz hazır. Püskülü takarken ben şu sivri gelen yerlere püskül taktım. Diğer tarafta da aynı şekilde olacak. Bakın bu sivri gelen yerlere püsküllerimi taktım. Bakın bu ilk yaptığım yere ipimin tekini oradan aldım. İpin diğer ucuyla oradan bir sefer, 2 sefer düğüm atıyorum. Aynı diğer yaptığım işlem gibi düğümün altından tığımı geçiriyorum. Bunu daha küçük bir tığla yapınca daha iyi oluyor. İpleri oradan aşağıya çekiyorum. Püskülün boyunu kesiyorum. Bu
şekilde hem ön yüzü hem de arka yüzü temiz oluyor. Bu çift yönlü kullanılabilecek bir battaniye. İki yönü de temiz olmuş oluyor. Bu şekilde bütün püsküllerimizi takıyoruz. Ben bütün sivri yerlere gelecek şekilde püsküllerimi taktım. Bu şekilde modelimiz bitmiş oldu. Yapılışı aslında çok kolay. Bu battaniyenin sadece biraz ilk sıralarda kafa karıştırıyor. Ondan sonrası düzeliyor arkadaşlar. Dikkatli bakıldığı zaman modeli rahatlıkla yapabilirsiniz. Yani çift yönlü kullanılan bir model. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bu videomu beğen ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.